Merhabalar. Bugünkü videomuzda sizinle uyku tulumunda sıcak kalmanın 9 püf noktasını paylaşacağız. Özellikle kışın uyku tulumunda yatarken nerelerde hata yapıyoruz ve neden üşüyoruz? Öncelikle özellikle kış kampları için doğru malzemeleri seçmemiz gerekiyor. Doğru malzemeler neler? Doğru uyku tulumu, doğru mat, doğru çadır. Öncelikle uyku tulumundan başlayalım. Uyku tulumu kışın sıcak kalmamız için en önemli malzememiz. Uyku tulumlarının üzerinde konfor, ekstrem, limit gibi dereceler yazıyor. Bu derecelere uyarak kendi performansınıza göre konfor ya da limit derecelerinde kendi standartınızı belirleyebilirsiniz. Uyku tulumları ile ilgili yapmış olduğumuz bir videomuz mevcut. Onu da açıklamalar linkine bırakacağım. Oradan görebilirsiniz isterseniz. Tulum seçerken bunlara dikkat etmekte çok büyük fayda var. İkincisi doğru mat seçimi. Mat uyku tulumunda en hafife alınan olaylardan bir tanesi. Ama zeminden gelen soğuğu direkt alacağınız için aslında uyku tulumunuz ne kadar iyi olursa olsun kötü bir matla yatıyorsanız üşümeniz son derece normal. Matlarda ısı derecelendirmesi için de bir derecelendirme var. Aynı uyku tulumlarında olduğu gibi R değeri diye bir değeri var. R değeri 4 ve üzerinde olan matlar kışlık matlar. Ama biz Türkiye'de 2 ve 3 dereceli matları bile kullanıyoruz. Hemen size matlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Bu mat 2,5 santim şişebiliyor. Herhangi bir yalıtım malzemesi yok içerisinde. Onun için bu mat tamamıyla yazlık. Zaten R derecesi de 2'nin altında bir şişme mat. Başka bir mat böyle bir mat. Bu mat 6 santim şişiyor. İçerisinde bir yalıtım alüminyumu var. Ancak hava saklama sistemi çok performanslı olmadığı için yine bunun da R değeri 3'te. Ama böyle bir matta kışın normalde Türkiye'nin şartlarında kalabilirsiniz. Bunların havalandırma sistemi olanları, yani matın içerisinde çapraz örgü olup arasında ince alüminyum katman olanları ise artık kışlık matlar olmaya başlıyor. Onlar R'nin üzerinde. Bunlar dolu şişme matlardı. Bir de şöyle normal köpük matlar var. Bu mat da Türkiye'de kışlık diye satılıyor ama bu mat da baharlık bir mat aslında. Bunun da 2 gibidir R değeri. Ama böyle bir mat altına ekstra ilave ince bir matla kışın da bu şekilde rahatlıkla kalabilirsiniz. Bir de çadır seçimi önemli. Bu baharlık bir çadır, tam kışlık bir çadır değil. Ama burada göstermek istediğim şey şu. Çadırınızın mutlaka bu tarz 2 katmanlı olması gerekiyor. Çünkü çadır sizi hem nemden hem rüzgardan hem yağıştan koruyacak bir tabakadır. Yani bir şekilde barınaktır. Onun için bu tarz 2 katmanlı, mümkünse havalandırması olan çadırları tercih etmenizde büyük fayda var. Bu havalandırma ile ilgili önemi birazdan anlatacağım. Uyku tulumu, mat ve çadır seçiminden sonra artık geliyoruz kendi yapabileceğimiz şeylere. En önemli ikinci şey vücudumuzu yatmadan önce ısıtmak. Soğuk havada vücudumuzun ısınması zaman alır. Uyumadan önce 2-3 dakika boyunca kol bacak hareketi yapmak, biraz yürümek veya çömelip kalkmak vücut ısımızı yükseltir. Bunu nasıl yapabiliriz? Çadırın hemen yanında şöyle hareketler, olduğumuz yerde yürüyüş ya da şöyle çömelip kalkma vücut ısımızı yükseltecektir. Ama tabii bunu terlemek için yapmıyoruz. Terleyecek kadar yapmayın. Amaç sadece kan dolaşımımızı hızlandırmak. Sonrasında hemen uyku tulumumuza girersek vücudumuzdaki sıcaklığı uzun süre koruyacağız. Bir de yatmadan önce kuru yemiş, atıştırmalık, çikolata gibi şeyleri yemek vücudumuza ekstra enerji sağlayacaktır. Biraz ılık su içmek de vücudu içten ısıtır. Ancak bu ılık su işini fazla abartmayın, sonra gece tuvalete kalkmak zorunda kalırsınız. 3 kalın katman giyinmek yerine ince 1-2 katman üst üste giyinmek daha iyidir. Kalın giyinmek iyi gibi görünür ama aslında terlemeye yol açar. Ter vücuttan ısı çeker, yani ter üşütür. Bu yüzden nefes alan termal işlik ya da ince bir polar daha etkili olacaktır. 4. Terli yürüyüş kıyafetlerin yerine kuru yedek eşyalarını kullan. Eğer üşürsen bere, boyunluk, eldiven kullan. Eğer gün boyunca yürüyüş yaptıysanız ve terlediyseniz tuluma girmeden önce muhakkak kıyafetlerinizi değiştirin. Nemli çorap ve işlik gece sizi buz gibi edecektir. Çantanızda her zaman yedek kuru içliğiniz ve çorabınız olsun. Ayaklar çok hızlı üşür. Onun için gerekirse ekstra çorap kullan ama her zaman kuru çorap kullan.
Vücut ısımızın büyük çoğunluğu baş, boyun, eller kısmından kaybolur. Bu yüzden tulumun içindeyken bile hafif bir bere, eldiven, boyunluk kullanmak çok işe yarayacaktır. 5. Tulumun fermuarını ayarla. Nefes almayı engelleme ama hava akımını mümkün olduğu kadar azalt. Tulumun fermuarını çok sıkı kapattığımızda içeride bir nem birikir. Açık kalırsa da içeriye dışarıdan soğuk hava girer. Bu dengeyi sağlamak çok önemli. Bunun yanında bir de tulumun fermuarını komple çekip ağzımız burnumuz tulumun içinde kalacak gibi bir şekilde yatmamalıyız. Bu da verdiğimiz nefesi tulumun içine vereceğimiz için nemli havayı vereceğiz. Bu da üşümeye neden olacak. 6. Tuvaletin geldiyse mutlaka yap. Bu çok önemli. Bu genelde espri konusu oluyor ama bilimsel olarak gerçekten doğru. Mesanemizde sıvı olduğu zaman vücut onu ısıtmaya çalışıyor ve ekstra enerji harcıyor vücut. Yani gece üşümemek istiyorsan gece uyumadan önce tuvalete gitmeyi ihmal etmeyelim. 7. Tuluma sıcak su ya da ısı bandı koyabiliriz. Isı bandları şimdi böyle marketlerde falan satılıyor. Spor marketlerinde falan satılıyor. Bunun yanında şöyle ısıya dayanıklı kapların içerisine 60-70 derecelik ılık suları koyup ayağımızın altına ya da tulumun içine koyabiliriz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şöyle açılabilen malzemeleri kullanmayalım. Bunlar uyku tulumunda açılabilir. Onun için şu tarz kapaklı ürünleri kullanalım ve kapaklarının sağlam olduğundan emin olalım. 8. Çadırımızı su kenarından uzak, rüzgar almayan korunaklı bir yere kuralım. Mümkünse kaya altları, ağaç altları gibi daha korunaklı yerlere çadır kurarsak hem rüzgarı almamış oluruz hem de nemden korunmuş oluruz. Kamp yerini seçmek sıcak kalmanın yarısıdır. Malzemeleriniz ne kadar iyi olursa olsun çok rüzgar alan ya da çok nemli yerlerde bütün malzemelerin ömrü çok düşecektir. 9. Çadırın havalandırmasını tamamen kapatma. Havalandırma dediğimiz şu. Buradan havalandırmayı sağlayalım. Eğer bu kapalı olursa dış tente çok az nefes aldığı için gece yatarken soluğumuzda vereceğimiz buhar çadırın dış tentesinde yoğunlaşacaktır. Gece boyu üstümüze damlayacaktır ya da yoğunlaşma yapıp içeride nemi arttırıp üşümeyi kolaylaştıracaktır. Nem burada şu kadar önemli. Çok nemli bir yerle kuru bir yer arasında 25 kata kadar sıcaklık alışveriş farkı oluyor. Bu kadar hızlı bir şekilde ısı kaybetmenize neden olabilir. Yani son sözümüz doğru malzemeleri kullan, kuru kal, nemden uzak dur, terleme, vücudunun üreteceği ısıyı doğru kullan, doğru yere kamp at. Bu ipuçlarını uygularsak kışın bile keyifli ve konforlu bir kamp bizi bekliyor. Bu videomuz da burada bitti. Evet, kışın artık rahat rahat uyuyabiliriz. Peki hocam. Peki hocam. Kışın Hoca camide. Hoca. Peki hocam. Kışın şimdi hiç mi üşümeyeceğiz? Üşürsün canım, Allah Allah, ne demek hiç mi üşümeyeceğim? Ben anlamam. Ben bunları uyguladıktan sonra hiç mi üşümeyeceğim? Biraz üşürsün canım. Biraz. Biraz. Ya üşümeden olur mu canım, o kadar da konforlu değil. Sonuçta soba yanmıyor yanında. Peki bunun içine soba koysak? Bak şimdi. Fikirler. Neyse biz videoyu bitirelim, sonra görüşürüz. Teşekkürler.